Bugün Frankenstein dediğimizde aklımıza hemen somun kafalı, yıldırım çarpmasıyla hayata dönen bir canavar gelir. Ama her şey bundan 200 yıl önce bir kadının gece yarısı gördüğü kabusla başladı. Yıl 1816. Yer Cenevre Gölü'nün kıyısı. Gökyüzü hiç aydınlanmıyor. Bir yıl önce patlayan, Endonezya'daki Tambora yanardağının küllerinden doğan o meşhur yazsız yıl gökyüzünü gri bir yorgunluğa bürümüş. Bu kasvetli yazda Mary Godwin, sevgilisi Percy Shelley, Lord Byron ve Dr. John Polidori, Cenevre'deki Villa Diodati'de bir araya geldiler. Fırtınalı havalar yüzünden dışarı çıkamıyor, geceleri mum ışığında korku hikayeleri okuyorlardı. Bir akşam Lord Byron sıkılıp gülümsüyor ve ortaya bir yarışma fikri atıyor. We will each write a ghost story. Bu söz modern korku edebiyatının başlangıcı oldu. O geceden iki hikaye doğdu. Dr. Polidori, The Vampire adlı kısa öyküsünü yazdı. I am Prince Vlad. Bu metin yıllar sonra Bram Stoker'ın Dracula'sına ilham verecek ve edebiyattaki ilk aristokrat vampir figürünü yaratacaktı. Do not fear me. Sinema tarihine baktığımızda ise bu çizgi neredeyse bir yüzyıl sonra Murnau'nun Nosferatu'sunda yeniden canlanacak, ölümsüzlüğün sinematografik bedenini kuracaktı. Mary Godwin, bizim bildiğimiz adıyla Mary Shelley ise o gece bir rüya gördü. Rüyasında bir adam ölü bir bedene elektrikle hayat vermeye çalışıyordu. Beden hareket ettiğinde adam korkuyla geri çekildi. Mary, ertesi sabah bu görüntüyü not etti. Hocam, önemli. 2 yıl sonra bu fikir Frankenstein ya da Modern Prometheus adıyla yayımlandı. Edebiyat tarihinde ilk kez bir hikaye bilimin sınırlarını ve insanın Tanrı'ya öykünme arzusunu bu kadar açık biçimde sorguladı. Why? Why would you be afraid of me? I'm your maker. Stop it! Tanrı'nın rolünü üstlenmeye çalışan insanın kendi yaratımı karşısında duyduğu korkunun hikayesini yazıyordu. Frankenstein mitosu 2 asırdır insanlığın kolektif bilincinde yankılanan, sönmeyen bir ateştir. Kitabın yazarı ve bilim kurgu ile gotik korku türlerinin yaratıcısı Mary Shelley'nin Modern Prometheus'u, tanrılardan ateşi çalan ve bu cüreti yüzünden cezalandırılan o ölümsüz arketipi bilim çağı için yeniden doğurmuştur. Can you contain your fire, Prometheus? Or are you going to burn your hands before delivering it? Peki, bir yaratıcının kendi eserine karşı sorumluluğu nedir? Canavarlık doğuştan gelen bir leke midir, yoksa zalim bir dünyanın dayattığı bir kader mi? Bu hikaye onu her anlatan çağın kendi endişelerini, kendi korkularını ve kendi umutlarını yansıtan devasa bir aynadır. Bilimin şafağındaki tekinsiz heyecandan kendi yarattığımız teknolojilerin gölgesinde yaşadığımız günümüze kadar uzanan sarsıcı bir yansıma. Bu kadim mirası devralan son isim Guillermo del Toro oldu. 30 yıla yayılan yaratım yolculuğunun ve özellikle baba olduktan sonra hikayeyle kurduğu kişisel bağın ürünü olan bu film, geleneksel korku kalıplarını söküp Frankenstein mitini bir gotik dram, bir karanlık fantezi ve Oscar Isaac'in sözleriyle Meksika Katolikliğinin melankolisini ve ruhani yükünü taşıyan bir hikaye olarak yeniden kurar. Del Toro'nun özellikle vurguladığı Medusa motifi de burada önem kazanır. Çünkü filmdeki beden tasarımının temelinde bakışın bir varlığı nasıl biçimlendirdiğine dair bu mitolojik okuma bulunur. Kate Hovley'nin kostümleri filmdeki beden temasını sessizce tamamlar. Evelyn masalarındaki damar ve omurga çizimleri yaratığın kostümünde yeniden yorumlanır. Dikişlerin düzeni bile o eski anatomi tablolarını hatırlatır. Elizabeth'in sırtındaki omurga detayı zarafet ile kırılganlığı aynı çizgide buluşturur. Yaratığın giydiği Kırım Savaşı'nın kalıntılarından bulunan paltosu ise onun bir beden değil, tarihin ve terk edilmiş hayatların artığından doğduğunu gösterir. Böylece Hovley, Del Toro'nun beden doğa estetiğini sade ama çok net bir görselle ifade eder. Bu kez mesele korku değil, canavarın insanlığıyla insanın canavarlığı arasındaki o ince sınırdır. Yıllar boyunca sinema bu trajediyi defalarca yeniden yorumladı. James Whale'in 1931 tarihli filminde Boris Karloff'un dilsiz, trajik ve ikonik canavarını gördük. Karloff'un canavarı zeki ve konuşkan değildi. Çocuksu, dilsiz bir tavırla hareket ediyor ve homurtularla iletişim kuruyordu. Whale'in filminde yaratığın perspektifi yoktu. Film, toplum korkusuna odaklıydı. Whale'in filmi, Mary Shelley'nin metninden saptı. Doktoru Henry Frankenstein olarak yeniden adlandırdığı kambur bir asistanın deneye anormal bir suçlu beyni tedarik etmesi gibi ikonik ama kitaba aykırı detaylar ekledi ve Henry'nin I know what it feels like to be God. diye bağırdığı o meşhur, küstah repliği sinemaya kazıdı. Go and sit down.
Sonra Hammer Films 1957'de The Curse of Frankenstein ile sahneye çıktı. Hammer'ın Victor'u asıl canavarın yaratıcı olan insanın kendisi olduğu fikrine yaslanıyordu. Deneyleri için cinayet işlemekten veya parçaları temin etmekten çekinmeyen, acımasız ve ahlaksız bir bilim insanıydı. Christopher Lee'nin canavarı ise romanın nazik başlangıcının aksine yaratıldığı andan itibaren şiddetli ve dilsizdi. Yaratığı ikinci plana atıp Victor'un ahlaki çöküşüne odaklandı. Kenneth Branagh 1994'te yönettiği Mary Shelley's Frankenstein filminde romana büyük ölçüde sadık kalmaya çalıştı. Ama Shakespeare tutkusunu bastıramadığı için ortaya sahne ışıklarıyla aydınlanmış bilimsel bir trajedi çıktı. Romanın Kaptan Walton çerçevesini ve yaratığın konuşmasını koruyordu. Robert De Niro'nun canavarı Milton'dan alıntılar yapıyor, Kuzey Kutbu sahneleriyle orijinal anlatıya yaklaşıyordu. Ancak Kenneth Branagh, Shelley'nin metninde olmayan cesur bir sapmayla yaratığın Elizabeth'i öldürmesinin ardından Victor'un onu amniyotik sıvı dolu bir tankta yeniden diriltmesiyle Frankenstein'ın gelini figürünü ekledi. Bu sahne romanın sınırlarını aşan açık biçimde grotesk bir yorumdu. Guillermo del Toro'nun uyarlamasında ise bu çerçeve korunur ama Kaptan Walton yerine Kaptan Anderson vardır. Rolü Lars Mikkelsen üstlenmiştir. Bu değişiklik yalnızca isim düzeyinde değildir. Del Toro, Walton'ın romantik keşif arzusunu daha olgun, içe dönük bir merhamet figürüne dönüştürür. Hikayeyi anlatan kişi artık genç bir kaşif değil, yaşamın anlamını arayan yaşlı bir kaptandır. Del Toro'nun yaklaşımı Branagh'ın aksine görsel aşırılıklardan uzak ve duygusal olarak daha rafine bir çizgide durur. Her iki filmde Kuzey Kutbu'nda geçen bu anlatı çerçevesini korurken Branagh'ın filmi ton olarak hem melodramatik hem de dışa vurumcudur. Del Toro'nunki ise çok daha durgun, denetimli ve içe dönüktür. Branagh, Victor rolünde kendini sık sık ön plana çıkarır. Branagh'ın filminde Elizabeth finalde diriltilip Frankenstein'ın gelinine dönüştürülür ve sonunda kendini öldürür. Guillermo del Toro ise bu hattı tamamen reddeder. Elizabeth'in kaderini kabul edişine odaklanarak hikayenin dramatik ağırlığını arttırır. Buradaki Elizabeth artık bir kurban değil, aynı zamanda anlatının vicdanıdır. Sonuçta iki yönetmen Shelley'nin metnini farklı kutuplardan yeniden yorumlar. Branagh romanı tutku ve gösterişle yüklü bir trajedi haline getirirken Del Toro aynı hikayeyi kontrol ve merhamet ekseninde yeniden inşa eder. Birinde insan Tanrı'ya öykünürken kendini kaybeder, diğerinde Tanrı'nın yokluğunda insan kalmaya çalışır. Penny Dreadful'da Victor ile John Clare arasındaki ilişki bir tür baba-oğul dinamiğine dönüşür. Victor onu yaratır, reddeder ama bu reddediliş Claire'i intikamdan çok varoluşsal bir acıya sürükler. Del Toro'nun filminde de aynı duygusal ark görülür. Yaratılanın öfkesi zamanla kabullenişe ve öz şefkate evrilir. Bu paralellik Frankenstein hikayesinin modern uyarlamalarda nasıl yön değiştirdiğini gösterir. Artık mesele canavarın doğası değil, insanlığın yitirilen tarafıdır. Yaratık artık bir tehdit değil, kayıp bir evlat olarak anlatılır. Bu dönüşüm gotik korkunun sınırlarını aşarak aile, aidiyet ve kabul temalarına ulaşır. Victor'un yaratığa duyduğu korku, çirkinlikten ya da grotesk beden yapısından kaynaklanmaz. Onu asıl felce uğratan şey kendi eyleminin ağırlığıdır. Ölümün içinden yaşam çekip çıkarmanın sorumluluğu bir anda omuzlarına çöker. Yaratığa bakarken irkilmesinin nedeni görüntü değil, yaptığı şeyin büyüklüğünü kavramasıdır. Del Toro'nun kamerası burada bir gerçeği açığa çıkarır. Victor, Tanrı'yı taklit etmeye çalışan karakterken bir çocuğun cesaretiyle bile yüzleşemeyen bir kalbe sahiptir. Bende bir oğlan var. Başımın belası. Bir bisiklet aldım. Her gün bisikletin tekerini patla diyor. Şimdi gene patlatmış. Bana da not yazmış. Nota da para koymuş. Kaç lira? 70 lira. Özür dilerim. Bu son param yetmeyecek biliyorum ama özür dilerim. Canım oğlum. Nasıl dokundu lan böyle? Allah'ım yarabbim. Hiç beklemezdim vallahi. Oğlum bu para yetmez. Üstünü tamamla da getir. Nitekim The Addams Family evreni de bu kırılmanın mizahi ama derin bir yansımasıdır. Bazı hikayeler Shelley'nin laboratuvarından çıkmadığı halde onun izlerini taşır. Addams Family de bunlardan biridir. Kendi gotik malikanelerinde yaşayan bu tuhaf, sevgi dolu ailenin kökleri Frankenstein'ın kabusundan filizlenmiştir. Ailedeki iri, duygusal Lurch doğrudan Frankenstein'ın yaratığının bir parodisidir. Hareketleri kısık sesiyle 1931'deki Karloff yorumuna gönderme yapar. Ama burada canavar korkulacak biri değildir. Aksine ailenin en nazik üyesidir. Addams Family, Shelley'nin yaratık hikayesini ters yüz eder. Yaratık artık yalnız değildir. Onu seven bir ailesi vardır. Netflix'in Wednesday dizisi ise bu fikri çağımıza taşır. Addams ailesi ve Wednesday, Frankenstein mitini artık korku değil, aidiyet üzerinden anlatır. Bir yaratığın yalnızlığı değil, canavarların birbirini bulduğu bir evrendir bu. Mary Shelley'nin romanındaki sevgi, aile, kabul temalı trajik boşluk, Addams ailesinin sofrasında gülümseten bir mizahın içinde tamamlanır. Şimdi sizi batıdaki Mary Shelley yansımaları yerine biraz doğudaki edebi yansımalara götürmek istiyorum.
Guillermo del Toro'nun vizyonunu anlamak için Japon korku ustası Junji Ito'nun Frankenstein uyarlamasına bakmak bizim için oldukça ufuk açıcı olacak. I tell you, the happiest I can be is when the monster walks into the set and I feel for a moment my life is complete. Junji Ito'nun 2018 tarihli manga versiyonu romana büyük ölçüde sadık kalırken görsel olarak benzersiz bir body horror estetiği kuruyor. Gözleri balçıkla örtülü, dikişlerinden kan sızan, çürümüş dokularla çevrili yaratık sayfanın içinden dışarı çıkacak gibi bir canlılık taşır. Mary Shelley'nin yalnızca ima ettiği ölü dokudan yaşam yaratma fikri Junji Ito'nun çizimlerinde somut bir korkuya dönüşür. Okur için bu deneyim estetik değil, neredeyse dokunsal bir tiksintidir. Junji Ito'nun anlatısında yaratma eylemi dehşetin kaynağıdır. Del Toro ise aynı temayı şefkatle estetize eder. Deformasyon onun sinemasında korkunç değil, trajik bir güzelliktir. Del Toro'nun canavarı anlamaya dayalı merhamet dili, Ito'nun iğrenç olanı öne çıkaran bakışını tersine çevirir. Ito, yaratılanın bedenini dehşetle, Guillermo del Toro ise yaratılanın ruhunu şefkatle anlatır. Ito'nun Victor'u Tanrı'yı taklit etme arzusuyla aklını yitiren bir figürdür. Bilime olan saplantısı Tanrı'nın yerini alma fantezisine dönüşür. Del Toro'nun Victor'u da aynı patolojiyi taşır. Ancak onun hikayesi Tanrı'nın yokluğunda Tanrı olmaya çalışan insanın trajedisine odaklanır. Her ikisi de Freud'un ölüm dürtüsüne yaklaşır. Yaratma arzusu yaşamı uzatmaz, yalnızca yok oluşu hızlandırır. Ito'nun gotikliği karanlık, laboratuvar merkezli ve statiktir. Çürüyen et, şekil bozulması ve sınır ihlaliyle korku üretir. Del Toro'nunki ise hareketli, ışık ve dokuya dayalıdır. Barok bir estetikle merhameti yüceltir. Ito, bedensel kabusu, Del Toro, duygusal kabusu resmeder. Biri bedenin çözülüşüne, diğeri kalbin yalnızlığına bakar. Victor'un annesinin ölümüyle açılan boşluğu doldurma çabası, doğaya karşı savaşı ve sevgisizlikle baş edememesi Del Toro'nun kamerasında insan ruhunun trajedisine dönüşüyor. Genç Victor'un üzerinde katı bir baba figürünün gölgesi dolaşırken yaratma arzusu aslında kendi yarasını iyileştirme çabasına dönüşüyor. Ancak unutulanlar ölmez. Sadece karanlıkta beklerler. Victor'un sevgisizlik acısı yarattığı varlığın suretinde yeniden karşısına dikiliyor. Del Toro, Frankenstein'ı bir baba oğul hikayesi olarak okur. Yaratık, sevgi görmemiş bir çocuğun öfkesini taşır. Victor ise dünyaya getirdiği çocuğu kabullenemeyen bir baba figürüne dönüşür. Aralarındaki yüzleşme korkudan çok hüzün yaratır. Bu yüzden film, asıl canavar kim sorusuna net bir yanıt vermez. Çünkü kötülükten çok sevgisizliğin izini sürer. Korku öğeleri bile bu duygunun gerisinde kalır. Del Toro, seyirciyi ürkütmekten çok sarsmayı amaçlar. Want to know who I am? Canavarın bedenini ürkütücü bir ucube gibi değil, hüzünlü bir tablo gibi gösterir. Del Toro'nun Frankenstein'ı önceki sinema uyarlamalarına saygı duruşunda bulunurken onları aşma çabası da güdüyor. James Whale'in Frankenstein filminde yaratığın küçük bir kızla göl kenarındaki o meşhur sahnesine ince göndermeler seziliyor. Ancak Guillermo del Toro bu anları kendi tonuna uyduruyor. Onun yaratığı bir çocuğa rastladığında korkutucu bir gerilim değil, yürek burkan bir anlayış ve imrenme anı yaşanıyor. Çünkü del Toro canavarın masumiyetini vurgulamak istiyor. Aynı şekilde Bride of Frankenstein filmindeki gibi yaratığa bir eş fikrinin gündeme gelip gelmeyeceği merak edilirken Del Toro bambaşka bir yol seçiyor. Yaratığın aradığı eş ya da diğer yarı aslında onu anlayacak bir insanlıktır. Böylece Guillermo del Toro'nun yorumu Mary Shelley'nin metnindeki temel ekseni yeniden kurar. Sevgi arayışından çok anlaşılma arzusuna odaklanır. Ancak Guillermo del Toro için bu anlayış yalnızca yaratığa değil, yaratıcısına da uzanır. Çünkü Victor'un hikayesi insan olmanın anlamını sorgulayan bu mitin asıl kalbinde yer alır. Victor Frankenstein'ın yaratma takıntısının kökeninde bilimsel bir hırs değil, bilinç dışının derinliklerinde gizlenen bir ödipal trajedi, gerçek bir Freudian labirent yatar. Victor'un yaratma arzusunun kaynağı yalnızca bilimin sınırlarını zorlamak değildir. Aslında bu takıntının altında çocukluğunda açılan daha derin bir yara vardır. Annesinin ölümünün ardından içine çöken o karanlık boşluğu doldurma çabası bilimsel meraktan çok varoluşsal bir ihtiyaç haline gelir. Doğumu kadının bedeninden alıp laboratuvarın soğukluğuna taşıması, yasını tutamamanın ve hayatın kaynağını yeniden kendi elleriyle kurma arzusunun çarpık bir ifadesidir. Kaybedilen anneye geri dönmenin imkansız bir yolu. Bu yüzden yaratığın ilk nefesi bir başarı anı değil, Victor'un çözülememiş acısının dışa vurumudur. Yaratık, Victor'un kaybedilmiş anne imgesinin hem özlemi hem de kaçtığı gölgesidir. Varlığı bir mucizeden çok bastırılmış bir yasın şekil değiştirmiş halidir. Tam da bu noktada Mary Shelley'nin kendi yaşamı hikayeyi daha da karanlık bir derinliğe taşır. Annesi, feminist düşüncenin kurucu isimlerinden Mary Wollstonecraft, Shelley
Shelley'i doğurduktan yalnızca 10 gün sonra doğum sonrası enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle Shelley için doğum hem başlangıç hem de kayıp anlamına gelir ve Frankenstein tam olarak bu çelişkinin üzerine kurulur, bir yaratılış anlatısı olduğu kadar anne yokluğunun edebiyattaki en güçlü metaforlarından biridir. Mia Goth filmde hem Victor'un annesi Claire'i hem de kardeşinin nişanlısı Elizabeth'i canlandırıyor. Romanın orijinal halinde Elizabeth, Victor Frankenstein'ın evlatlık büyütülmüş kız kardeşi gibidir ve sonra nişanlısı olur. Filmde Elizabeth, Victor'un kardeşi William'ın nişanlısı olarak yer alıyor. Romanın bir bölümünde Victor, depresif bir gecesinin ardından uyuduğunda rüyasında Elizabeth'i görür. Elizabeth'i öpmek için ona doğru eğildiğinde Elizabeth'in suratında annesinin cesedini görür. Victor'un arayışı, doğum sırasında kaybettiği anne imgesini diriltmek için duyduğu çaresiz bir arzudan beslenir. Bu, anne ile sevgili arasındaki sınırların çöktüğü ensest bir ikame eylemidir. Yetişkin bir adam olmasına rağmen sürekli süt içmesi, onun bu durdurulmuş gelişiminin ve deha bedenine hapsolmuş bir çocuk yetişkin olmasının görsel bir metaforudur. Bravo. Ama Guillermo del Toro bu imgeyi korkuyla değil, bastırılmış şefkatle ilişkilendiriyor. Victor'un kırık kalbi yalnızca annesinin yokluğundan değil, babasının varlığından da kaynaklanır. Del Toro'nun belki de en kişisel yeniliği, hikayeyi trajik bir baba oğul dinamiği üzerine oturtmasıdır. Victor'un çocukluğunda anneyle kurduğu o sıcak bağ, baba eve adımını attığı anda buz keser. Annenin sesi kısılır, yüzü gerilir ve Victor fark etmeden o güvenli alan elinden kayar. Çocuk bunu bir ayrılık değil, bir çalınma duygusuyla yaşar. O, olumlu babalık işlevi, çocuğu yumuşakça anneden ayırıp dünyaya hazırlayan o geçiş, Victor'un hayatında hiç gerçekleşmez. Siz doğduktan sonra karnınız tok mu, güvende misiniz, sağlığınız yerinde mi diye çabalayıp durdum ama başınızı okşamayı unuttum. Böylece anneyle bütün olma arzusu donup kalır ve Victor'un ileride yaratacağı varlığa duyduğu tuhaf sahiplik hissinin ilk gölgesi burada belirir. Victor, bir canlı yaratırken ne beklediğini kendisi bile bilmez. İtaat eden bir beden mi, kendisiyle konuşabilecek bir yetişkin mi, kendi boşluğunu susturacak bir varlık mı istiyor, bunu bile netleştirememiştir. Film, ortaya çıkan şeyin aslında planlanmış bir hayat değil, onun yarım kalmışlığının vücut bulmuş hali olduğunu gösterir. Yaratık, yetişkin bir bedenin içinde sıkışmış bir çocuk gibi davranır. Konuşamaz, yönlendirilmeden adım atamaz, maruz kaldığı şiddeti bile tam olarak kavrayamaz. Del Toro burada acı bir döngüyü açığa çıkarır. Victor, çocukken babasından gördüğü zorbalığı bu kez kendi çocuğuna uygular, ezilenin ezene dönüşmesi tekrar sahnelenir. İnsan, taşımaya dayanamadığı acıyı bir noktada başkasının bedenine bırakır. Now that my father's dead, he's a saint. When he was alive, nothing. Yaratık, sanki farklı insanların kapanmamış acılarından, tutulmamış yaslarından, yarım kalmış hatıralarından dikilmiş bir beden gibi durur. İçinde ise hala yönünü arayan küçük bir çocuk vardır. Canavarın ölümsüzlüğü bu yüzden bir güç değil, bir lanettir. Yaralanmayan bir beden, kaybı tam olarak kavrayamayan bir zihin demektir. Eşyaya indirgenmiş bir varlığın öfkesi dışarıdan görünmeden içten içe büyüyen bir yanardağ gibi birikir. Yine de anlatının tam ortasında beklenmedik bir yumuşama vardır. Ormandaki kulübede yaşayan gözleri görmeyen yaşlı adam yaratığa ilk kez bakıştan bağımsız, yargısız bir yakınlık sunar. Kendi geçmiş hatalarına merhametle bakmayı öğrenmiş olduğu için karşısındaki bu yabancıya da umutla yaklaşır. Victor'un babasının asla olamadığı bir figürdür o. Yarayı büyütmeyen, yara etrafında güvenli bir alan açan bir baba figürüdür. Yaratık, yaşlı adamlayken ilk kez bir nesne değil, bir birey olduğunu hisseder. Trajik ironi şudur ki, Victor güç ve kontrol peşinde içe çökerken, hilkat garibesi olarak doğan yaratık yavaş yavaş kendi benliğini kurar. Victor'un babası Leopold Frankenstein, Mary Shelley'nin romanındaki nazik, onurlu babanın aksine soğuk, mesafeli ve duygusal olarak donmuş bir figürdür. Del Toro bu karakteri sevgi göstermeyi bilmeyen, disiplin adı altında şiddet uygulayan bir babaya dönüştürür. Küçük Victor'un yaşadığı bu duygusal baskı, film boyunca yankılanan zincirleme bir travmanın köküdür. Sevilmeyen bir çocuk, sevemeyen bir yaratıcıya dönüşür. Filmde bu travma erken bir sahneyle mühürlenir. Genç Victor, babası tarafından disipline edilirken yanağına bir tokat yer. Fiziksel
fiziksel bir iz kalmaz ama ruhsal yara oradadır. Ardından annesi doğum sırasında can verirken elini Victor'un yüzüne dokundurur. Annesinin kanlı eli bu kez diğer yanağına bir iz bırakır. Böylece Victor'un yüzü biri cezalandıran, biri vedalaşan rolünde olan ellerin izini taşır. Biri şiddetin, diğeri kaybın elidir. Guillermo del Toro bu imgelerle Victor'un yaratıcı olma saplantısının yalnızca bilimsel değil, varoluşsal bir isyan olduğunu açık eder. Babasına, Tanrı'ya ve ölüme karşı aynı anda meydan okuyan bir oğul. Victor'un tüm deneyi babasına Everything you know, I will know, and more. I will conquer it. deme biçimidir. Babasının No one can conquer death. sözüne karşılık olarak Victor'un laboratuvarı bir intikam mekanına dönüşür. Ancak trajedi tam da bu noktada döngüsünü tamamlar. Victor'un yaratığa karşı soğukluğu, Leopold'un Victor'a karşı duygusal mesafesini birebir yansıtır. Victor'un yaratığa bir isim bile vermemesi, babasının ona You bear my name, Victor. deyişinin yankısıdır. Her iki baba da sevmeyi bilmedikleri bir yaşam yaratmıştır. Bu zincir yalnızca kuşaklar arasında bir travma değil, sevilmeyen yaratılışlar zinciridir. Sevgi eksikliği bir virüs gibi babadan oğula, insandan yaratığa geçer. Canavarlık bu filmde bir varoluş biçimi değil, bir mirastır. Ve tıpkı Caravaggio'nun şüpheci Aziz Thomas tablosunda olduğu gibi Guillermo del Toro'nun filminde de yaraya dokunmak yalnızca acının değil, inancın kanıtıdır. Victor'un yaratığın bedenine dokunduğu sahne bu ikiliyi Tanrı İsa alegorisine dönüştürür. Biri yaratandır, diğeri yaratılışıyla sınanandır. Yaratığın yarası hem Tanrı'nın hatasını hem de insanın günahını temsil eder. Elordi'nin yorumunda bu ikilik bedenselleşir. Yüzünün altında sürekli bir gözyaşı izlenimi vardır. O gözyaşı yalnızca acıda değil, kabul gördüğü anlarda da belirir. Varoluşu boyunca hem merhametin hem reddedilmenin izini aynı yüzle taşır. Guillermo del Toro için yaratık ne Tanrı'ya baş kaldıran bir iblis ne de basit bir kurbandır. O, Tanrı'nın yokluğunda sevgiye sığınan bir varlıktır. Bazı sahnelerde doğayla kurduğu ilişki bu saf duyguyu somutlaştırır. Bir geyik yavrusuna şefkatle dokunduğu ya da bulduğu yaprakları paylaşmaya çalıştığı anlarda somutlaşmayı görürüz. A leaf? For me? Thank you. Victor, yaratığına vermek fiilini hiç öğretmemiştir ama o paylaşmayı doğuştan bilir. Bir farenin avucunda sakince dolaşması, onun içindeki en saf yönün açığa çıktığı anlardır. İnsanların korkuyla uzaklaştığı yerde doğanın en kırılgan canlıları ona yaklaşır çünkü doğa bir bedenin niyetini insandan daha iyi okur. Del Toro bu anları özellikle uzun ve sessiz bırakır. Çünkü bu sessizlikte yaratığın kötülük değil, uyum aradığını görürüz. Hayvanların ona güvenmesi, masumiyeti en iyi masum olanların tanıdığını gösterir. Bu yüzden Victor'dan tek istediği kendisine eşlik edecek bir yoldaşın yaratılmasıdır. Yaratığın saf merhameti, Victor'un soğuk zekasıyla tezat oluşturur. Victor bedeni parçalara ayırarak ruhu bulmaya çalışırken, yaratığın ruha dokunarak insanlığı yeniden birleştirmesi filmin temel karşıtlığıdır. Del Toro bu felsefi trajediyi soyut bir alanda bırakmaz. Onu somut bir tarihsel bağlama 1850'lerin Kırım Savaşı dönemine yerleştirir. Bu bir tesadüf değildir. Victor'un ihtiyaç duyduğu beden parçaları savaş meydanlarından toplanır. Deneyin finansörü ise silah tüccarı Heinrich Harlander'dır. Victor'un deneyinin başarıya ulaşması halinde kendi beynini yaratığın ölümsüz bedenine aktarmayı planlar. Harlander'ın laboratuvarındaki ivliğin masaları, özellikle lenf sistemini gösteren damar damar kazınmış tahtalar boşuna değildir. Ferengi'nin lenf yoluyla yayılışı, Harlander'ın hastalıklı bedeninin haritasını modernliğin yüzüne tutulmuş bir ayna gibi serer. Del Toro burada teknolojik kibir ile savaş endüstrisini aynı hat üzerinde buluşturur. Bilim merak olmaktan çıkar, mülkiyete ve tahakküme dönüşür. Yaratığın dirilişi bu nedenle bir mucize değil, hayatla ölüm arasındaki sınırda yankılanan bir çığlıktır. Bir günah çıkarma sahnesinde Victor, papazın yerine geçip Elizabeth'in itiraflarını dinler. Elizabeth, içindeki öfkeyi bastıramaz. Victor'un kibrini bağışlayamadığını söyler. Hikayenin ekseni böylece günah, merhamet ve bağışlanma üçlüsüne oturur. Yaratımın etiği kişisel bir hesaplaşmaya dönüşür. Guillermo del Toro, Mary Shelley'nin çok katmanlı yapısına sadık kalarak Arktik çerçeveyi filmde korur. Hikaye, kutupların donuk ışığında başlar ve yine orada sonlanır. Yönetmenin en radikal tercihi, ikinci yarıda anlatıyı yaratığın bakışına kaydırmasıdır. Böylece öteki artık bir nesne olmaktan çıkar. Daddy, do you want to meet my imaginary friend? Imaginary friends are freeloaders invented by communists to rip off welfare. Why don't you do something productive like bang your head against the wall until your brain isn't so stupid? Öğrenmenin, reddedilmenin ve yalnızlığın acısını biz onunla birlikte yaşarız.
Del Toro, burada yaratığın gelişimini insan yavrusunun ilk aylarındaki keşif ritmine benzer bir çıplaklıkla gösterir. Önce ellerine bakar, parmaklarını, derisini, dokunduğu her yüzeyin yabancılığını anlamaya çalışır, benliği ile dünya arasındaki sınırların henüz oluşmadığı bu hal, yeni doğmuş bir bebeğin annesinin hareketlerini taklit etmesine benzer. Victor'un adımlarını refleksle takip etmesi de bundan kaynaklanır. Konuşmaya çabalarken dudaklarına ve boğazına dokunması, bebeklerin sesin kaynağını çözmeye çalıştığı ilk dil aşamasının birebir karşılığıdır. Yaratık zihinsel olarak geri değildir. Sadece doğması gereken zamandan çok sonra doğan, bakım görmemiş bir çocuktur. Elizabeth'in ona verdiği birkaç dakikalık şefkat bile yönünü değiştirir. Çünkü o temas bir çocuğun dünyayı ilk kez güvenli bulduğu anın eşdeğeridir. Yaratığın bütün varoluşu bu nedenle köksüz değil, ihmal edilmiş bir çocukluğun çarpık tekrarından ibarettir. Yaratığın aynada kendini ilk kez görmesi bir kimlik uyanışı değil, parçalanmış bir varoluşla yüzleşmedir. Her dikiş çizgisi, her yara izi ona başka bir bedenin hikayesini taşır. Ama hiçbirinin tam olarak kendisine ait olmadığını bilir. Toplumun ona dayattığı korku ve yaratığın içinden yükselen saf benlik birbiriyle çarpışır. Bu çarpışma bir kendini bulma değil, kimseye ait olmama bilgisidir. Çünkü yaratık bu noktada bir kimliğe değil, tamamlanmamışlık duygusuna sahip olur. İkonografi de kökten ters yüz edilir. Del Toro, Boris Karloff'un cıvatalı, düz kafaya sahip imgesini bilinçle reddeder. Elordi'nin yaratığı, dövmeyi andıran dikişleri, mermer beyazı teni ve yarı tanrısal duruşuyla eli ayağı düzgün denilebilecek görünüme sahiptir. Bu yalnızca estetik değil, ahlaki bir argümandır. Çirkin canavar mitini yıkarak asıl çirkinliğin toplumsal ön yargıda olduğunu gösterir. Eğer yakışıklı bir canavar bile nefret görüyorsa problem ötekinde değil, bakan gözlerdedir. Elordi, makyaj masasında saatler süren uygulamalarla neredeyse bir ayine hazırlanır. Del Toro'nun önerdiği bu çalışmalarıyla bedeni parçalardan inşa edilmiş olmanın ağırlığını taşır. Yaratığın yürüyüşü yeniden canlanan bir bedenin kontrollü tuhaflığına sahiptir. İlk gün ışığında bir kelebek kadar narinken dünya acımasızlaştıkça kanatları toza karışır. Bu bedensel dönüşüm Del Toro'nun inşa ettiği dünyanın fiziksel yapısına da siner. Yönetmen dijital efektlere yaslanmak yerine devasa ve somut setler kurar. Victorian laboratuvarlar, gerçek jeneratörler, şimşek makineleri hepsi yaratığın bedenindeki dikişlerin mekansal karşılığı gibidir. Oscar Isaac bu fiziksel ortamın sahiciliğini şöyle açıklıyor: setlerin mimarisi sembollerle dolu. Bu fiziksel deneyim performanslara duygusal bir katman ekliyor. Renk paleti ve kompozisyonlar da bu anlayışa hizmet eder. Laboratuvarın soğuk metalleriyle mum ışığının sıcak kehribar tonları iç içe geçer. Pencerelerden süzülen yapay set ışıkları doğal ışık gibi görünerek sahnelere tablovari bir doku kazandırır. Neredeyse vitray bir tabloyu andıran bu estetik, korkunun yerini duygunun aldığı bir atmosfer yaratır. Del Toro için ışık ve renk, karakterlerin içsel çatışmasının bir uzantısıdır. Bu noktada anlatı, görsellikten etiğe geçer. Çünkü bu estetik yalnızca bir atmosfer yaratmaz, aynı zamanda filmin ahlaki tonunu da belirler. Işığın sıcaklığıyla gölgenin soğukluğu arasındaki bu gerilim, hikayenin vicdanını biçimlendirir ve o vicdan en açık halini yaratığın eylemlerinde bulur. Yaratığın şiddeti, kasti bir zulüm değil, meşru müdafadır. Masumları soğukkanlılıkla öldürmez. Terk edilmenin acısı onu, suçsuzları değil, saldırganlığı hedef almaya iter. Merhametli canavar teması böylece doruğa çıkar. Yaratığın maskeyi bilerek indirdiği an, yalnızca bir meydan okuma değil, bastırılmış bir hayatın ilk kez görünür olma isteğidir. Victor'un irkilmesini izlerken yüzünde beliren o ince alay, onun hayatı boyunca ancak korku yarattığında ciddiye alınmış olmanın acısından doğar. Bu cümle, şiddetin onun için bir seçenek değil, bir zorunluluk haline gelişinin trajik itirafıdır. Del Toro, bu sahneyi bir güç gösterisi olarak değil, yaratığın ilk kez tanımlanan yerine, tanımlayan olduğu bir kırılma anı olarak kurar. Buradaki zafer, sadistik bir hazdan ziyade fark edilmenin acı tatlı özgürlüğüdür. Bu merhamet yönelişi, kadın figürleri de bu dünyada romantik klişelerle değil, görme yetisiyle var olur. Dış görünüşe göre değer biçen bir toplumda görünüşün ardına bakmak mecburiyeti daha çok kadınların omzuna yükleniyor. Bu yüzden Guillermo del Toro'nun kadınları yaranın dikilişini değil, o yaranın neden açıldığını hisseder. Elizabeth burada pasif kurban değildir. Bağımsız bir entomolog, Victor'un entelektüel eşiti ve anlatının vicdanıdır. Only monsters play God, Baron.
malikanenin bodrumunda yaratığı bulduğunda korkmak yerine şefkat gösterir. Bazı okumaların büyük aşk dediği bağda bu tanınmadan doğar. Düğün gecesindeki trajedi, yaratığın değil, Victor'un Tanrı'yı taklit eden hırsının sonucudur. Del Toro, yükü yaratığın değil, yaratıcının omuzlarına koyar. Çünkü suç, sevgisizlikten doğar. Elizabeth'in zarafet uğruna vitrinde tutulan bir objeye dönüşmesiyle yaratığın laboratuvarda bir deneye indirgenmesi arasında görünmeyen ama derin bir paralellik vardır. İkisinin de bedeni kendi iradelerinin dışındaki bir amaç için kullanılır. Elizabeth, güzelliği yüzünden gözetim altına alınır, yaratık çirkinliği gerekçe gösterilerek aşağılanır. Del Toro, burada iki kaderi birbirine bağlayan keskin bir çizgi çeker. Her iki beden de Victor'un arzularının gölgesinde tanımlanır. Biri, korunması gereken bir şey, diğeri, kontrol edilmesi gereken bir tehdit olarak konumlanır. Sonuçta hem Elizabeth hem yaratık, kendilerine ait olmayan bir anlatının içinde sıkışmış, başkalarının bakışıyla biçimlenen iki yalnız bedene dönüşür. Victor'un laboratuvarına sızan ilk ışık, bilimsel hırstan değil, annesi Claire'ın ölümünden arta kalan melankoliden gelir. Yeniden yaratmak istediği şey aslında kaybolmuş sevgidir. Victor'un laboratuvarı yalnızca bir çalışma alanı değildir, bir rahimdir. Tavana uzanan kule, tanrısal bir merdiveni, soğuk taş duvarlar ise insanın bedensel hapishanesini temsil eder. Victor, burada hem Tanrı'yı hem anneyi taklit eder, yaratmak, yeniden doğurmak ister. Ancak yaşamı başarıyla kurduğu anda kendi çocuğunu bu mecazi rahimden dışarı atar. Tepedeki laboratuvardan bodruma düşen yaratık hem doğumun hem de kovuluşun bedenidir. So, I understand Freud. I understand therapy as a concept. İkarus'un göklere yükselip güneşte yanması, Adem'in cennetten düşüşüyle birleşir. Doğum, günahın diğer yüzüdür. Meksika Katolikliğinde acı, arınmanın dilidir. Del Toro, bu dili laboratuvarın taşlarına kazır. Victor'un kırmızı eldivenleri yalnızca estetik bir detay değil, bu günahın yanığıdır. Guillermo del Toro için renk bir dekor değil, teolojik bir dil gibidir. Kırmızı, inancın da, suçun da, sevginin olduğu kadar cezalandırmanın da rengidir. Elizabeth'in boynundaki haçla Victor'un eldivenleri arasındaki sessiz tezat bu anlamı taşır. Renk artık nesnelerden ziyade duygulara aittir. Kan, inancın damarlarından süzülüp suçun belleğine yerleşir. Del Toro'nun Frankenstein'ında iki kuvvet çarpışır. Anne yası ve baba şiddeti. Victor, annesinin yokluğuyla babasının sevgisizliğini birlikte taşır. Yarattığı varlık bu iki kutbun birleştiği travmatik boşluktan doğar. Baba, oğula merhamet vermez. Oğul da yaratığına. Sevilmeyen yaratılışlar zinciri böyle başlar. Victor, babasının suretine dönüşürken yaratık da onun affedilmemiş çocuğuna evrilir. Guillermo del Toro, Mary Shelley'nin karanlık, kaderci, Tanrı'ya öfkeli dünyasını merhamet ve affetme üzerinden yeniden yorumluyor. Ölmekte olan Victor, Forgive me, son. diyebildiğinde zincir kırılır. Yaratığın cevabı öfke değildir. Babasının alnına kondurduğu bir öpücüktür. Şafakta gemiyi kurtarırken insanlığın kaderine küçük bir şefkat payı bırakır. Sevgi bazen geç gelir ama geldiğinde insanın içindeki ölüyle sessizce yan yana oturur ve belki de merhamet tam orada başlar.